Merhabalar efendim. Bugün sizlerden gelen sorulara göre hazırladığım bir video serisiyle karşınızdayım. Bugünkü konumuz sık mastürbasyon zararlı mı? Böyle soruları gerek sosyal medyadan, Instagram'dan, gerek de YouTube'dan sorduğunuzu görüyorum. Öncelikli olarak mastürbasyon ne demek? Önce bunu bir açıklayalım. Mastürbasyona biz solo seks de diyoruz. Solo seks adı verilen mastürbasyon, kişinin kendi kendini cinsel olarak tatmin etmek için vücudunun penisi, klitorisi, vulvayı, göğüslerini ve vücudunun başka erojen bölgelerine dokunması yoluyla kendi kendinden zevk alması halidir. İnsanların aslında kendi bedenlerini keşfetmeleri ve neyin onlara iyi hissettirdiğini, neyin iyi hissettirmediğini, nereye ve nasıl dokunmaktan hoşlanıldığını, nasıl orgazma ulaşacaklarını bulmaları için aslında normal, fizyolojik ve sağlıklı bir yoldur. Toplum tarafından aslında mastürbasyona sadece partneri olmayan bireylerin yaptığı bir aktivite gibi düşünülüyor. Ancak düzenli partneri olan kişiler de, yetişkinler de yaşamları boyunca aktif olarak mastürbasyon eylemini yapabilirler. Evet efendim, mastürbasyon kişinin kendi kendine yaptığı gibi, yani solo seks olduğu gibi iki kişi arasında da yapılabilir. Ki buna biz partnerbasyon diyoruz. Güzel bir ismi var değil mi? Partnerlerin birbirlerine yaptırdıkları mastürbasyona partnerbasyon diyoruz. Mastürbasyonu biz çocuklukta ilk keşfediyoruz. Sonra gençlik yıllarında ve yetişkinliğe kadar her yaşta görülen bir davranış olarak normal kabul ediyoruz. Her ne kadar biz bunu normal kabul etsek de insanların bazı mastürbasyonla ilgili olumsuz düşünceleri olabiliyor. Örneğin zararlı olduğu gibi, mastürbasyon yapmak ayıptır, utanç verici bir eylemdir gibi. Bu düşünceler de o kişinin kendi kendini suçlamasına, utanç verici bir şey yapmış gibi hisse kapılmasına neden olabiliyor. Peki mastürbasyonu insanlar nasıl yapıyorlar? İnsanlar genellikle elleriyle yapıyorlar. Cinsel organlarına dokunarak zevk aldıkları bir takım eylemleri içeren aktiviteler dizisi. Kadınlar bunu nasıl yapıyorlar? Kadınlar vulvaya, klitorise, labia iç dudaklara, labia majora dış dudaklara, vajinaya, klitorisin etrafını alanı parmaklarıyla, elleriyle ovarak bunu yapabiliyorlar. Erkekler de bunu genellikle yine elleriyle yapıyorlar. Penisi yukarı aşağı doğru hareket ettirmeyi içeren aktiviteler olarak görülüyor. Birçok farklı yöntemle yapılabiliyor. Farklı mesela el dışında da başka tenga dediğimiz cihazlar var. Bunları da erkekler kullanabiliyor. Peki bu eylemi yapmak her yöntem doğru mu? Aslında bu eylemin yanlışı ya da doğrusu şu yöntemle yapılmalıdır denmiyor. Ancak bazı mastürbasyonu onaylamayan görüşler kişide varsa o zaman suçluluk hissetmesine neden olabiliyor. Tekniği konusunda kendini sorgulamasına neden oluyor. Mastürbasyon tamamen normaldir, sağlıklıdır. Bunu bu açıdan bilmeniz önemli. Birçok kişi cinsellikte neyi sevdiğini, orgazm olmak için ona neyin iyi geldiğini, ona neyin yardımcı olduğu anlamak için bedenini keşfetmek ve tanımak için mastürbasyonu bu amaçla kullanabilir. Mastürbasyonun faydaları da var vücuda. Vücuda farklı şekillerde faydalar gösterir. Kişinin kendi kendini tatmin etmesinin faydalarına bakacak olursak, birincisi kaslarınızı gevşetir. Kolay uykuya dalmanıza yardımcı olur. Fiziksel olarak, zihinsel olarak sağlıklı olmanızı sağlar. Bunu nasıl sağlar? Beyinde bazı maddeler salgılanıyor, nörotransmitter salgılanıyor. Opioid dediğimiz bazı maddeler ki genellikle endorfin, serotonin, melatonin, dopamin gibi maddeler içeriyor. Bunlar da kişinin rahatlamasını teşvik ediyor, stresin azalmasına katkı sağlıyor. Kişinin orgazm olabilmediğini görmesi özgüveninin artmasına yardımcı oluyor. Beraberinde de bunu yaptığı zaman normal cinsel sağlığına da katkı sağlıyor. Peki cinsel sağlığına katkıları neler mastürbasyonun? Diyelim ki partneri yok ya da partneriyle ilişkiye giremiyor uzakta. O kişilere özellikle mastürbasyonu öneriyoruz. Bu kişiler özellikle tek yaşıyorlarsa, partnerlerinden uzak kalmışlarsa cinsel yolla bulaşan hastalıkları kapmamış olurlar. Ki mastürbasyon sağlıklı olduğu için de cinsel yola bulaşan hastalık riski taşımazsınız. Güvenli bir seks sunar size. Diğer taraftan planlamadığınız bir gebelik riskiyle karşılaşma ihtimali de var. Onun için de gene güvenli bir yöntem.
cinsel gerilimi serbest bırakıyor. İnsanların kendi başlarına, kendilerini keşfetmelerini sağlıyor. Kendi cinsel tepkilerine aşina olduğu zaman kişilerde, işte kadın da olsa erkek de olsa neyi istediğini biliyor. Partnerine neye ihtiyacı olduğunu aktarmasına yardımcı oluyor. Ve tüm bunlara ek olarak mastürbasyon yapmak bizim cinsel işlev bozukluklarında yaygın olarak önerdiğimiz bir tedavi şeklidir. Misal kadın orgazm olma güçlüğü yaşıyor ya da orgazma ulaşamıyor. İşte biz bu kadınlara mastürbasyon ödevi veriyoruz. Mastürbasyon yaparak orgazmı nasıl olacağını öğrenebilir. Ya da bunu erkeklere de önerebiliyoruz. Erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerde kendi kontrollerini öğrenmek, denetimli boşalmayı sağlayabilmek için de mastürbasyonu kullanabilirler. Şimdi mastürbasyon dosyası ile ilgili olarak esas video başlığımıza geldik. Yani önce biraz ne olduğundan bahsettik, ne amaçla kullanıldığından bahsettik, vücuda faydalarından bahsettik. Şimdi peki bir mastürbasyonun zararı var mı? Çok az yan etkisi var ya da hiç yan etkisi yok diye bakabiliriz olaya. Normal bir aktivite. Genel olarak vücuda zararsız bir eylem diyebiliriz. Ancak bazı erkekler ya da kadınlar çok pürüzlü yüzeylerde mastürbasyon yaptıklarında ciltlerinde hassasiyet sorunu yaşayabilirler. Bu durum genellikle birkaç gün içinde iyileşir. Ama erkekler bu davranışı alışkanlık haline getirirlerse kuru kuruya yastığa, yorgana sürtünme yoluyla mastürbasyon yaptıklarında bu alışkanlık şartlı reflekse dönüşüyor ve ileride kişinin cinsel işlev bozukluklarından biri olan travmatik mastürbasyon sendromu dediğimiz sendroma yakalanmasına neden oluyor. Bu kişiler vajinayı bol buluyor, vajinayı ıslak buluyor, vajinayı sıcak buluyor. Çünkü alıştıkları o kuru kuruya yaptıkları hissi alamıyorlar. Ve onlarda da yeniden doğru mastürbasyon davranışını öğreterek cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde ilk adım olarak yine mastürbasyonu kullanıyoruz. Çok fazla kuru kuruya yaptığınızda penisinizde ödem olabilir, vulvanızda, klitorisinizde hassasiyet, enfeksiyon olabilir. Ondan dolayı da mümkünse mastürbasyon sırasında su bazlı bir kayganlaştırıcı kullanın ya da kendi vücut doğal sıvılarınızı kullanın. Kuru kuruya mutlaka yapmamaya özen gösterin. Ek olarak vücudunuzda bakalım ne zararlar yapıyor? Kendi kendini tatmin etmek bize zararlı mı? Psikolojik bazı zararları var. Bedensel zararları yok da işte mesela kişi suçluluk hissedebiliyor. Çünkü çok toplumsal tabu, kültür anlamında, dini anlamda o inançtan geliyorsa ve bu inançları işte mastürbasyon günahtır, mastürbasyon ayıptır, mastürbasyon zararlıdır, mastürbasyon akneye neden olur, mastürbasyon işte istemediğin yerlerde tüylenmeye neden olur, mastürbasyon ileride çocuk sahibi olmanı engeller, mastürbasyon spermlerini bitirir gibi bir sürü toplumda mit var ki bunları bu saydıklarım hepsi yanlış, doğru değil. İşte bu kişilerde bu işte endişelerden dolayı kendi kendilerine suçluluk duygusunu çok yoğun olarak yaşayabiliyorlar. Daha sonrasında cinsel hissiyatları da azalabiliyor kişilerin. Bu hissiyat azalmasının nedeni az önce bahsettiğim travmatik mastürbasyon sendromu ile çok bağlantılı. Penislerini çok sıkı şekilde tutup agresif, sert, sıkı, kuru mastürbasyon sonrasında cinsel hislerde, duyumlarda azalma olabilir. Siz olun, doğru mastürbasyon teknikleriyle mastürbasyon yapın. Peki günlük hayatımızda mastürbasyon nasıl etkiliyor bizi? Her gün mastürbasyon yapmak bir bağımlılık haline gelebilir ki bu söylediğim kadınlar için değil daha çok erkekler için bir durum. Sosyal hayatında sorunlar ortaya çıkartabilir, ilişkilerinde sorunlar yaşamasına neden olabilir ve sosyal yaşam, iş yaşamı, aile ilişkilerinde erteleme, aksama gibi bahanelerle mastürbasyona yönelebilirler. O nedenle de özellikle erkekler için söylüyorum. Eğer sizi sosyal hayattan koparmıyorsa, aile ilişkilerinize zarar vermiyorsa o noktada mastürbasyonu her gün yapabilirsiniz. Ama nasıl ki fark ettiniz, ilişkilerinizde zarar görüyor, işinize odaklanamıyorsunuz, yapmanız gereken şeyleri erteliyorsunuz. Bu noktada bağımlılık geliştirdiniz demek olabilir. İdeali nedir? Haftada 2 ya da 3 defa mastürbasyonu öneriyoruz. Bu da tabii ki kişinin isteğine bağlı olarak. Yani haftada 3 yapacağım diye de istemediğiniz bir aktiviteyi yapmayın. İstediğiniz zaman yapın. Penisi sıkmadan, boğmadan, klitorise aşırı sürtmeden, zarar vermeden. Mastürbasyonla ilgili konuştuğumuz bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda sizden gelen mastürbasyonla ilgili sık soruları cevaplayacağım. Bu videonun özeti olarak şunu söyleyebilirim.
Mastürbasyon doğal, fizyolojik bir eylemdir. Kendi bedeninizi keşfetme sürecinde gerek kadınlar gerek de erkeklerin yaptıkları bir eylemdir. Kişiyi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korur, gebe kalma korkusundan korur. Suçluluk duymayın, günah hissetmeyin. Çünkü mastürbasyon son derece fizyolojik ve sağlıklı bir eylemdir. Bağımlılığa götürme potansiyeli erkekler için vardır. Özellikle porno ve mastürbasyon bağımlılığına. Bu nedenle de baktınız ki sosyal hayatınızda problemler yaşıyorsunuz. O noktada lütfen kendinizi bir check edin ve bu yaptığınız aktiviteyi biraz azaltın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir cinsel yaşam dilerim. Hoşça kalın.